Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle birlikte altını indireceğiz. Rusya-Ukrayna tarafındaki haberlere değineceğiz. Çünkü altında bir boğa piyasasına giriş sürecine başlayabiliriz. Dolar TL kuru fiyatlarını sizlerle birlikte bakacağız. Ve dolardaki de üzeri kalışlarda yukarı seviyebileceğiyle ilgili kısa bir canlı yayın videosu. Hep birlikte sizlerle birlikte bu yayın içerisinde de katılımlarınızı bekliyor olacağız. Siz de yorumlara katılımlarda bulunursanız bizi sevindirirsiniz sevgili dostlarım. Evet, yavaş yavaş arkadaşlarımızın da yayına katılmaları iyi olacak. Onları da biraz bekleyelim şu an itibariyle. Evet, yavaş yavaş arkadaşlarımız da yayına katıldı. Evet sevgili dostlarım, altının ons tarafıyla hemen başlayalım yayınımıza. Altının ons tarafında bizler için kritik ve önemli seviye, beklentilerimiz doğrultusunda 1900 dolar seviyesine altının onsu değdi. Daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi altın ons tarafında zaten bizler 1900 dolar seviyesine doğru bir atak ve bu 1900 dolar seviyesinden de altının onsunun bir satış seviyesiyle karşılaşabileceğini belirtmiştik ve noktasal olarak verdiğimiz grafik çalışmış durumda. Rusya-Ukrayna, evet Rusya-Ukrayna gerginliği devam ediyor. Ufak çaplı çatışma meydana geldi. Fakat bu çatışmaların da o kadar savaşı körükleyeceği kadar net bir şekilde gelişme haberlerinde takip ediyoruz. Burada ilginç olan Rusya-Ukrayna gerginliğini en fazla tetikleyen bölgenin ABD tarafının olduğu da dikkatlerden kaçmıyor sevgili dostlarım. ABD sürekli olarak Rusya-Ukrayna gerginliğini kaşımaya devam ediyor. Sanki bu iki ülkenin bir an önce bir savaşın eşiğine girmesini ister gibi bir tutum sergilemekte Amerika Birleşik Devletleri tarafı. Rusya-Ukrayna gerginliğiyle birlikte tam bizim şuradaki ara seviyelerde bulunan bölge içerisinde girmiş durumda ve buradaki bir boğa piyasasının tekrardan altının ons tarafında yukarı yönlü başlayabilmesi için ise ikinci bölgeden çizgimizin de yukarıya yönlü kırılması durum. İşte burada çok dikkatli bir şekilde bu ikinci trend çizgisinin yukarı yönlü kırılma noktasını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Eninde altın olan sevgili dostlarım. Bu mum hareketlerinin ikinci kuvvetli trend çizgimizin üstüne sarkması durumunda ise altın bir boğa piyasası bizleri bekliyor olacak. Çünkü buradan artık yukarısı bir boşluk ve altının ons tarafında bu seviyenin 2060 dolarlar seviyesine kadar altının onsunda yukarı yönlü hareketi sürükleyebilecek bir boğa hareketine doğru götürebilme olasılığı da oldukça fazla olacaktır. O yüzden 1900 dolar seviyesi altının onsunda çok önemli bir bölge ve bu bölge üzerindeki kalıcılıkta altında ons tarafında özellikle 2060 dolarlar seviyesine doğru bir biliriz. Hemen gram altın tarafına geçip birazdan dolar ve gümüşü de sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Sterlin, Bitcoin ve Euro TL incelemelerimiz de gene videomuz içerisinde olacak. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında formasyonumuzun yukarı yönlü kıldığının sinyalini zaten bizler 811 seviyesi üzerindeki kapanışlardan görmüştük ve bizler için artık bu 811 seviyesi gram altın takip eden arkadaşlarımız ve çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altın yatırımı olan arkadaşlarımız için önemli bir bölgeydi ve bu eşiğin üzerinde artık kapanışlar başlaması ons bazlı gram altın tarafında da ilk seviyenin bizler için 855 bölgesinde bulunan direnç bölgesi, en kısadaki direnç bölgesi ve ana hedef bölgesi olarak da altının gram tarafında 880 TL'ler civarına doğru giden bir gram altın bizleri bekliyor
olacak sevgili dostlarım. Tabii bunlar için özellikle takip etmemiz gereken en önemli bölge altının ons tarafında 1900 dolar seviyesinin kırılıp kırılamayacağı. Burası çok önemli olacak. Özellikle bu bölgeyi sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Altının onsu 1900 dolar üzerine atması durumunda ve dolar TL kurunun da 8.60 seviyesi üzerinde tutunmalarına devam etmesi halinde bizler kısa zamanda 855 ve 880 seviyelerine doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Allah korusun ola ki Rusya-Ukrayna tarafında bir kıvılcım savaşın başlamasını tetikler ise arkadaşlar gram altında bizler bir gecede bile ansızın 1000 TL fiyatlarını bile görebiliriz. Fakat yatırım tavsiyesi olmasın. Şu an için temel analiz bakımından baktığımız zaman Rusya-Ukrayna gerginliği maalesef ki altını güvenli liman olarak gösterdiği müddetçe buradaki bir kıvılcımın ateşlenmesi durumunda da ise gram altın yatırımcıları bir gecede tekrardan 1000 TL seviyelerine doğru giden tekrardan bir gram altın bölgesini tekrardan izleyebilirler. O yüzden gram altındaki arkadaşlar dikkatli bir şekilde, sabırlı bir şekilde Rusya-Ukrayna tarafından gelecek son dakika haberlerini mutlaka takipte kalsınlar. Çünkü bu haberler sizler için ve yatırımlarınız için şu an itibariyle en kritik yükselişlerin başlayabileceği fitili ateşleyebilecek olan haberler olacaktır sevgili dostlarım. Evet, gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşün ons tarafına. Gümüşün ons tarafında bizler için kritik bölge 24 dolar seviyesinden geçen bölge dedik ve gümüşün ons tarafında da gene piyasasının başlayabilmesi için ikinci direnç bölgemize gümüşün onsu da yaklaşmış durumda. Buradaki geçen bölgemiz gümüşün onsunda bizler için 24 dolar seviyesi dedik ve noktasal olarak gümüşün ons tarafında da bizler sizlerle birlikte 24 dolar seviyesini test etmiş durumdayız. Gümüşün onsunda 24 dolar, altının onsunda da unutmayın, bir yere mutlaka not alın, 1900 dolar. O yüzden bu iki seviye önemli. Bu iki seviye altın ve gümüşte boğa piyasasını tekrardan yukarı yönlü başlatacak, fitili ateşleyebilecek önemli kritik iki seviye. Çünkü gümüşte görüyorsunuz sevgili dostlarım. Burada da gene gümüşte üst tarafta hala da yukarı yönlü boş alanın 24 dolar seviyesi üzerinde gümüşü yukarı yönlü taşıyacak hareketi başlatacağı yönündeki öngörülerimiz de devam etmekte. Buradaki boşlukta gümüşün ons tarafında arkadaşlar bizleri yukarı yönlü tekrardan kalıcı bir hareketin başlayabilme olasılığını da oldukça yüksek. Buradaki hareketin ilk etapta gümüşün ons tarafında 26 dolar seviyesine doğru bir hareket başlatabileceği ve bu hareketin ilerleyen günlerde de tekrardan şuradan geçen 30 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunu yukarı yönlü güzel hareketler, güzel boğa piyasaları oluşumunu başlatabilir. O yüzden 24 dolar gümüşün ons tarafında da sıkı bir şekilde takip etmeniz gereken önemli bir seviye. Şu saat itibariyle baktığımız zaman bu kuvvetli direnç gümüşün onsunda yukarı yönlü deneniyor ve kırılması durumunda da bir anda gümüşün ons tarafında 26 dolar seviyesini sizlerle birlikte izleyebiliriz. Gümüş gram, evet gümüş gramda sabırlı olunması gerektiğini zaten söylemiştim. Gramda 11'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilindeydi ve en son olarak 9.97 direnci bizim için önemliydi ve şu an için 10.10 yukarıda da sevgili dostum 10.55 bölgelerindeki direnç bizler için şimdilik önemli.
Fakat 10.55 direnci üzerine, o da 10 yani gümüşteki ons tarafındaki, daha doğrusu 24 dolar kırılımına bağlı olarak buradaki 10.55 seviyesi de gram gümüşte yukarı yönlü kırılabilir ise kısada 11 TL ana hedef bölgesi olarak da 11.80 TL civarına doğru giden, sizlerle birlikte bir gram gümüş izleyebiliriz. O yüzden gram gümüşteki arkadaşların da çok dikkatli olması gerekli. Verdiğim kritik seviyeleri önemli bir şekilde takipte kalmaları gerekli diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, geldik dolar. Merakla herkes dolar TL kurunu bekliyor. Şimdi sizlerle birlikte dolar TL kurunu da analiz edeceğiz. Bu arada Cemil, kanalımıza hoş geldin Cemil. Hasan Yavuz, hoş geldin. Selamet Kostarelli, hoş geldin. Altını 500 dolar, 5000 dolar yapacağım demiş. Hayırlısı olsun. Engin Önder selam demiş. Recep selam demiş. Erol Efiloğlu merhaba demiş. Selamet doları 3 liraya düşüreceğim demiş. Vay. Nevroz Bilinmez merhaba başkan nasılsın demiş. Evet sevgili dostlarım, hepiniz tek tek kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi dolarla ilgili sorularınız varsa bu sorularınızı da alalım. Altınla, gümüşle ilgili sorularınızı da alalım. Ama önce dolar analizimizi bir yapalım. Ardından sterlin ve euro analizlerimizi de yapıp sorulara o şekilde geçelim istiyorum. Evet, altının yaptık, gümüşü değerlendirdik. Şimdi dolar TL kurunda 13.60 hala bizler için önemli bir seviye. Haftalık kapanışlarda zaten dolar kurunda bugün itibariyle göreceğiz. Benim için dolar TL kurunda şu an itibariyle en önemli bölge şuradaki bizim filamamızı takip ettiğimiz alan içerisindeki 13.60 bölgesi. Burası güzel bir şu an için direnç konumunda, fakat bu direnç artık yukarıya yönlü aşındı ve bunun üzerindeki kalışlar ve kapanışlarda ilk karşılaşacağımız dolar TL kurundaki direnç 13.71 bölgesinde bulunan direnç olacaktır sevgili dostlarım. Fakat ilerleyen günlerde ben buranın kısada asıl ana hedef bölgesinin 13.90 seviyesinden geçen kritik direnç bölgesinin test edileceği yönündeki düşüncelerim mevcut. O yüzden 13.60 üzerindeki yukarı yönlü zorlamalarda en kısa zamanda bizler dolar TL kurunda 13.90'ı deneyeceğiz gibi duruyor sevgili dostlarım. Bu verdiğim direnç ve destek bölgelerini sizler de takipte kalın. Bakın şuradaki filamamızı, hareketlerimizi de büyüttüğümüz zaman bana net bir şekilde göstereyim. Ben burada dolar TL kurunda artık son bir hafta kaldığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada artık bu üçgen içerisindeki sıkışmanın bir haftalık bir mum aralığı şeklinde takibi kaldı. Buradaki seviye olur da bakın bu da çok önemli. Bunları da dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız yakından takip etsinler. Burada asıl kritik olan bölge, yani kendimizi korumaya almamız gereken bölge şuradaki 13.20 seviyesi. Evet, şu 13.20 seviyesi. Şuradan geçen 13.20 seviyesi. 13.20 seviyesi olur da bu üçgen içerisinde aşağı yönlü kırılır ise sevgili dostlarım, aşağıda 13.01 ve 12.70 bölgelerini takip etmemiz gerekli. Bu bizim B planımız. Yani dolar TL kurunda olan arkadaşlar için bir B planımız. Asıl ana stratejimiz, asıl takip ettiğimiz bölge ise dolar TL kurunda üçgenin üst tarafından geçen alan. Yani şuradaki alan, buradaki alanın üstündeki bölgede bir yükseliş kanalını açacak olan, bizler için önemli, şunun için direnç, ilerleyen günlerde destek olacağını düşündüğüm 13.60 bölgesinden geçen alan olacak dolar TL kurunda. 13.60 üzerindeki hareketten sonraki ilk direnç bölgesi 13.71 ve kısadaki ilk hedefte dolar TL kurunda 13.90, 13 lira 90 kuruş seviyesine doğru giden bir dolar TL kuru biz sizlerle birlikte
ilerleyen günlerde yukarı yönlü yükseliş hareketlerini tekrardan izleyeceğimizi düşünmek. Peki dolar TL kurunda asıl ana hedef, asıl ana yükseliş bölgesi hangi bölge olacak derseniz o da tam şurada Merkez Bankası'nın defansif hareketlerde bulunduğu bölge 13.90 bölgesi. Ve bu 13.90 bölgesi işte burası kritik bir alan. Bu bölge üzerinde kapanışların başlamasıyla birlikte şurada gördüğünüz bizler için filama boyu kadar bir hareketin yukarı yönlü e, dolar kurunu yukarı yönlü iteceği yönündeki düşüncemiz sabit ve buradaki bizim de ana hedef bölgemiz 16.80 Türk lirasına doğru gidecek bir dolar TL kurunu sizlerle birlikte ilerleyen günlerde takip edeceğiz sevgili dostlarım. Burası da benim biliyorsunuz 12.70 orta ve uzun vadeciler için 12.70 alanında bir kırılım olmadığı sürece ana hedef stratejim 16.80 bölgesinin beklenmesi yönünde ve bu 16.80 bölgesi de benim yakinen takibimde olacak önemli bir bölge olacak. Gıda fiyatları, enerji fiyatları çiftçiye gübre desteği sağlanmış durumda. Fakat çiftçiler tarafına gene baktığımız zaman fiyatlarının yanında gübre fiyatlarına yapılan çok az miktarlarda olduğu söylenmekte. Gıda tarafında gene hükümet tarafından gerçekleşen KDV indirimleri biliyorsunuz mevcut. Bu KDV indirimleriyle birlikte marketlere en son gidip bir fiyat araştırması yaptığım zaman çoğu markette indirimlerinin maalesef ki gıda ürünü çok komik fiyatlara denk geldiği, indirimlerin çok ufak miktarlarda yapıldığı gözümden kaçmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gıda fiyatlarında bakalım %7'de firma sahipleri indirime gidebilir mi? Şu an itibariyle baktığımız zaman ya da ben göremedim. Böyle bir %14-15'lik bir indirim marketlerde henüz rastlamış değilim maalesef ki. Evet, temel analiz ve teknik analiz bakımından dolar TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar 13.60 bir yükseliş, yukarı yönlü yükseliş trendinin tetikleneceği kısa bazlı alan olacak ve bu alan üzerindeki kalışlarda da yukarı yönlü 13.90 ilk etapta kısada zorlanacaktır diye düşünmekteyim ve buranın kırılmasıyla birlikte ana hedef olan 16.80 bölgesine doğru dolar Türk lirası yukarı yönlü ataklarına devam edecektir şeklindeki düşüncemiz de hala devam etmekte. Evet, şu an yayınımızda 160-170 kişiyiz. Beğeni miktarımıza baktığımız zaman çok az seviyelerde. Evet, şu beğeni tuşuna biraz dokunursak arkadaşlar iyi olacak. Daha fazla arkadaşlarımıza yayınımızı ulaştırma imkanı bulacağız. Ayrıca yayınımızı şu an dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da yayınımıza ve kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Gerçekçi, her zaman gerçekçi grafiklerin ve teknik analizlerin konuşulduğu Başkan 30'da hepinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Evet, sterlin tarafına da hemen geçelim. Hızlı hızlı sterline de bakalım. Sterlinde son durum ne şekilde? Evet, sterlin Türk lirasına baktığımız zaman aynı burada TL bacaklı kurlarda olduğu gibi döviz kurları yani TL bacaklı döviz kurlarında sıkışma devam ediyor. Buradaki hareketler takibimizde. Sterlinde de yukarıda bizler için arkadaşlar kırılması gereken önemli bölge şuradaki mumların üzerinden geçen alandan geçiyor. Buradaki alanda 18.80 bölgesi yukarıda takipte kalmamız gereken önemli bölge. Evet, şuraya çizelim hemen 18.80 sterlin yatırımcısı için. Sterlinde bir B planı kurulması gereken alan o da 17.70 civarından geçen alan olarak gözükmekte. Şuradaki 17.70 bölgesinden geçen alan. Sterlinde şimdi hareketlerin tekrardan 18.80 seviyesini yukarı yönlü kırması demek bir yükseliş kanalının tekrardan sterlinde açılması ve burada sterlinde 20 TL'lerin yukarı yönlü hareketini tekrardan
başlatacağı anlamı taşıyacaktır. O yüzden 18.80 bölgesi sterlinde önemli bir bölge. 14-19 aralığında 5 kuruşluk bir marj dersek de sterlinde 24 TL'lere doğru giden süreci kademeli bir şekilde 18.80 seviyesinin yukarıya kırılması tetikleyecektir diye düşünmekteyim. O yüzden sterlindeki arkadaşlar bu seviyeleri takipte kalsınlar. 17.70 bizler için bir B planımız. 17.70 altındaki kırılımlarda ise sterlinde 17.45 seviyesine doğru bu sefer aşağı yönlü hareketler ve yükseliş trendinin bozulduğu anlamı taşıyacağından dolayı da 17.71B planımız, yani burada bir stop loss bölgesi olarak düşünülebilecek bir alan ve bunun altında da 17.45 ve 17 seviyesine doğru tekrardan sterlin Türk lirasında da aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Fakat şu an itibariyle bizlerin strateji planında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki düşüncelerimiz mevcut. Euro Türk lirasına hemen geçelim. Euro Türk lirasını takip eden arkadaşlarımız için. Evet, Euro Türk lirasına baktığımız zaman yukarıda kritik kırılması gereken önemli seviye 15.75 seviyesinden geçiyor. Burada da gene oluşumlar TL bacaklarında hep aynı. 15.75 yukarıdaki alan. Bizler için aşağıda takip edilmesi gereken alan ise sıkışmanın devam ettiği alan 14.75. Burada da gene 1 liralık bir marş içerisinde sıkışmış bir Euro TL hareketi. Fakat Euro TL'de de 15.75 seviyesi önemli olacaktır. Çünkü 15.75 üzerinde bizler Euro TL'de ilk etapta kısada yani 16.03 direnci ve onun üzerinde 17.15 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri Euro izleyeceğiz sevgili dostlarım. Burada da gene aynı hedef bölgesi 15 ve 19, evet 19.40 seviyesine doğru Euro takip eden arkadaşların da uzun vadeli ana hedef bölgesi 2022 yılı içerisinde tekrardan 19.40 bölgesine doğru hareketlerin tetikleneceği en önemli bölge 15.75'ten geçen alan olarak gözükmekte. Oradan da kademeli olarak yukarı yönlü hareketleri tekrardan izlemeye devam edeceksinizdir sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için, evet, Bitcoin'de bizler 46.000 dolar seviyesinde bir ana hedef bölgemiz vardı. Bu 46.000 bölgesinde zaten Bitcoin'de bir satış beklediğimizi söylemiştik ve 46.000 dolar seviyesinden Bitcoin'den bir satış geldi. 46.000 37.000 dolar aralığında hala Bitcoin'de bir dip çalışmasının devam edeceğini ve buradaki dip çalışmasının henüz bitmediğini yorumunu yapmıştık. Hala da bu 37.000 46.000 band aralığında Bitcoin'in hareketlerinin devam etmesi beklenebilir. 37.000 dolar altında Bitcoin'de herhangi bir kapanış olmadığı sürece buradaki hareket bir miktar 37.000, 42.000 ve 46.000 dolar seviyeleri arasında yatay bir seyir izleyebilir. 37.000 dolar altında Bitcoin'de bir kapanış olmadığı sürece panik yapmaya gerek yok. 37.000 altına sarkarsak ne olur diye bir plan yapacak olursak 37.000 altında 35.000 ve 32.000 dolarlar seviyesi tekrardan gündeme girebilir. Fakat 37.000 dolar seviyesi altında bir kapanış yapmadıkça Bitcoin'de şu 37.000 ve yukarıda 46.000 bant aralıkları hala da çalışıyor diyebiliriz. Asıl işte Bitcoin'de her zaman söylediğimiz gibi bir boğa piyasasının da başlayabilmesi ve Bitcoin'de tekrardan yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesi için ise artık 46.000 direnci kuvvetli bir direnç konumuna geçmiş durumda. Bu 46.000 direncinin yukarı yönlü aşılması şart. O zaman asıl ana hedef bölgesi Bitcoin'de tekrardan 60.000 dolarlar seviyesine doğru
bu hareketi tetikleyebilir. Tabii bu kademeli bir şekilde olacaktır. 46.000 aşılmasından sonra ara direnç bölgeleri bulunacak ama bu 46.000 üzerinde aylık ve haftalık kapanışlara Bitcoin'in başlaması durumunda 60.000 dolar Bitcoin'in ana hedef bölgesi konumuna geçer sevgili dostlarım. O yüzden Bitcoin'de de bu kritik bölgeler sıkı bir şekilde takip edilmeli. Evet, biraz yorumlarınıza bakalım. Sorularınız varsa sorularınıza da cevap vermeye çalışalım. Evet, Didem Aslı iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Samet Demirel, başkan demiş 10.56 gümüş alınır mı? Bana göre yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla ben alırdım. Ama tabii karar sizlerin sevgili dostlarım. O yüzden son kararı verecek olan kişiler de gözünüz kulağınız dediğim gibi Rusya'dan haberlerde olsun, Rusya-Ukrayna tarafından gelecek haberlerde olsun. ABD bölgeyi zaten sürekli kaşıyor. Sürekli Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı, her an saldıracağıyla ilgili haberler yayınlıyor. Bu haberler neticesinde de bizler de hep birlikte izliyoruz. Temennimiz ise inşallah bölgede herhangi bir savaşın olmaması. Böyle bir durumda çünkü biliyorsunuz jeopolitik konumumuz bakımından bizler Ukrayna ile de işleri olan bir ülkeyiz. Rusya ile de ilişkileri olan bir ülkeyiz. Bu Boğazlar konusu biliyorsunuz gündemde. Boğazlardan asker geçirme ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir NATO üyesi olarak ABD'ye destek verme durumlarımız olabilir. Yani bu işten bizler pek karlı çıkamayız gibi gözükmekte. O yüzden bu savaş inşallah yaşanmaz diye düşünmekteyim. Evet, sorularınız var mı diye bakıyorum. Gümüş gram hedefiniz demiş Kenan Akta. Kenan, gümüş gramdaki hedefim 14-15 TL'ler civarına doğru 2022 yılı içerisinde gümüşün gramında bu fiyatların görülebileceği düşüncem mevcut. Tabi izlemeye devam ediyoruz. Full müzik savaş olmaz bilginiz olsun demiş. 1900 dolarda ons satış görüyor. Bu hafta böyle gider bence demiş. Full müzik. Evet, 1900 dolar bizim için de daha önceki videolarımızda da zaten belirttiğimiz önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgeden onsta özellikle satışlar gelebileceğiyle ilgili uyarımız vardı. Bu bölgeyi yakından takip zaten e, öngörümüz bunun tekrardan altın tarafında başlayabilmesi için onstaki bu 1900 dolar üzerindeki kapanışları izlemek üzerine olması lazım. Evet, Engin bence savaş olmaz demiş. İki tarafta blöf yapıyor demiş. ABD gazlıyor demiş. Hepsini demiş. Evet, bizim düşümüz de o yönde Engin. 1913 üstü 2100 garanti gibi demiş Kenan. Evet Kenan, 1900 benim için önemli seviye bölge 1900'deki o geçen büyük trend çizgisi. O trend çizgisinin yukarıya kırılması ilk etapta 2100-2060 dolara doğru altının onsunu garanti eder gibi duruyor. 24 doları neden geçirmiyorlar? Nedeni ne demiş Kenan. 24 dolar gene gümüşün ons tarafında. Kenan, orada da bir kuvvetli trend çizgisi var. Trend çizgisini geçmedikçe yeni yatırımcılar alım yapmaz. Bu malı elinde tutan büyük yatırımcılar da bu ince ayrıntıyı yani iyice alttan ucuzdan mal toplayabildiler ise zaten 24 doları geçirtirler ki küçük yatırımcılar da buradan diğer yatırımcılarla birlikte alıma girebilsin ve bu malı daha yukarılara doğru çıkartabilsinler. O yüzden şimdi 24 doların önemli olmasındaki amaç da o zaten. Bizler de 24 doları takip edeceğiz. 24 doların kırılmasıyla ve onsta da 1900 doların kırılmasıyla birlikte bu hareketler o yüzden yukarı yönlü daha da sertleşebilir. Yani bir boğa piyasasının başlayabileceği bir dönem bizler için bu bölgeler olur. Evet, mümkünse euro gram euro gümüş aldım demiş. Kim demiş? Levo Levo 34. Grafikle nasıl bu önemli seviyeleri belirlerim? Nereye gideceğine yardımcı olursan. Levo Levo, evet. Euro ile euro gram euro gümüş aldım. Soruyu pek anlayamadım ben ama herhalde parite yaptınız değil mi? Parite yaptınız. Bununla ilgili
Bununla ilgili teknik analiz videoları var. Kanalım içerisinde bu teknik analiz videoları içerisine girerseniz burada yatırım stratejileri var. Bu stratejilerden, indikatörlerden dinleyip kendiniz de grafikler üzerinde al-sat stratejileri oluşturabilirsiniz. Evet, Fatoş demiş. Ekrem Pamukeller beğen butonunu arkadaşlar. Evet, Ekrem arkadaşımız çok sağ ol. Teşekkürler Ekrem verdiğin destek için. Pamukeller beğen butonuna demiş arkadaşlar. Ekrem'i kırmayalım lütfen. Evet. Altın kaçı görür demiş. Altın gram bazlı altını soruyorsan gram bazlı altında kısada 880 şimdilik ilk etapta beklentimiz. Ons altın tarafında da 1900 dolar beklentimiz vardı. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte eğer yukarı yönlü kırılır ise altının gram tarafında beklentim tekrardan 1000 TL'lerin görüleceği. Ons'ta da orta vadede kısadaki 1900 hedefimiz, orta vadede de 2060-2100 dolar hedeflerimiz hala korumaktayız. Altın şu an 730 liraya düştü. Müdahale var demiş İbrahim Buz. İbrahim zaten önümde grafik açık İbrahim. Canlı grafikler izliyorum. Didem Aslı iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Didem. 10.56'dan gümüş alınır mı? Cevaplamıştık zaten. Jeremy Powell soru sormuş. Evet. FED Başkanı'ndan bir soru gelmiş. Bitcoin ne yapacak diyor. Nereye varmak istiyor diye sormuş. Jeremy Powell. Evet Sayın Jeremy Powell siz Bitcoin'i biraz rahat bıraksanız Bitcoin çok üst seviyelere gidecek de siz rahat bırakmıyorsunuz. Evet Bitcoin'de şaka bir yana Jeremy Powell Bitcoin'de önemli olan 37 bin dolardaki bu dip seviyesini tamamlayıp tamamlayamayacağını takip edeceğiz. 37 bin dolar aşağı yönlü kırılmadığı sürece eğer elinizde yukarılardan aldığınız Bitcoin'ler bulunuyorsa bu Bitcoin'ler bir kenarda dursun. Çünkü 37 bin kırılmadıkça burada satış yapman bir anlamı yok. Şu an zaten 40 bin dolarlar seviyesinde bir Bitcoin var. 37 bin altına sarkmadıkça 37 bin bir müddet 42 bin ve 46 bin dolarlar arasında git geller Bitcoin'de. Dediğim gibi boğa piyasasının başlayabilmesi o 46 bin dolar seviyesinden mutlaka görmesi şart. Oradan kapanış görmediği sürece buradaki dip oluşumu hala devam eder. Evet, Beysel başarılar demiş. Çok sağ ol, teşekkürler. Serkan, gram alıma bu hafta girilir mi demiş. Valla ben girerim ama sizleri bilmem arkadaşlar. Bu sizlerin kendi bileceğiniz iştir. Al sat tavsiyesi zaten kesinlikle vermiyoruz. Gram benim için uzun vade bir yatırımdır. O yüzden gram şu an itibariyle de 1000 liralardan bu seviyelere düşmüş bir yatırım aracı. Yani ben böyle bu düşüşlerdeki fiyatların benim için, kendim için makul alım seviyesi olduğunu düşünmekteyim. Tabii bunun kararını verecek olan sizlersiniz. Bugün girilir mi, yarın girilir mi diye gramda böyle düşündükçe bir bakarsınız dolar yürür, bir bakarsınız ons tarafı yürür Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı. Sizler ha buradan, ha buradan, ha buradan derken bakmışsınız gram altın 1000 liralara gelmiş. Daha elde avuçta bir şey yok. Bu konuma düşersiniz. Evet, yukarı çıkıp sert aşağıya düşmüş ürünleri almaktan çekiniyorsunuz. Bu ürünler zaten geriye 1000 liralardan alacaktınız. Şu an yeterince geriye çekilmiş olan ürünler 650 liralardan, 700 liradan, 750 liralardan niye alır? Bunun da psikolojik olarak herhalde beklentilerin biraz altında tuttuğu için yatırımcıyı daha da düşecek algısı yaratıldığı için buralardan alımlar her zaman korku veriyor. Cengiz teşekkürler. Gülay Kutlay. Evet Gülay hoş geldin. Levo 34. Evet yurt dışında yaşıyorum demiş. XAGU, XAGG aldım. Evet. Ons altın ve gram altın aldım demiş. 0.49'dan altın, 0.68'den gümüş aldım demiş. Grafikteki önemli seviyeleri kastediyorum. Destek dirençleri. Tamam Levo destek dirençleri zaten verdik.
Ama şu an sen parite yaptığın için euro ile için bizde onların paritesinin rakamları yok ama sen bunları verdiğim ons altın, gram altın üzerinden takip edebilirsiniz. Buradaki destek ve dirençleri buradaki paritelerinden kendinde takip edebilirsin. O şekilde bir grafik oluşturabilirsin kendine. Evet sevgili dostlarım, artık yayınımıza burada son verelim. Şu an yayınıma katılmış olan tüm arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ailelerinizle birlikte mutlu, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle diyerekten hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.